Yavaş yavaş yazı bitirirken sonbahardaki tutulmaları başlatacak kadar önemli bir yeni ayımız var 23 Ağustos'ta. Ağustos sonuna kadar bu yeni ay etkisinde olacağız zaten. Hemen anlatmaya başlayacağım ancak başlamadan önce beni eğer Instagram'dan takip etmek, danışmanlık almak isteyenler olursa şuraya hesabımı bıraktım. Instagram'ı olmayanlar için de bu da mail adresim. Şimdi bakalım bu yeni ayla zamanın kalitesi nasılmış? Hazırsak başlıyorum. 23 Ağustos Cumartesi günü saat 09.06'da Başak Burcu'nun 0 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Öncelikle bu 0 dereceyi biraz açalım. Bunun önemi çok fazla. Bunu vurgulamak istiyorum çünkü astrolojide 0 derece ilk burcun ilk kapısı, yani en taze, en ham enerjidir. Bir konunun başlangıcını, yeni bir sayfanın açılmasını anlatır. Yani burada yepyeni bir döngü başlıyor demektir. Bu enerjiyi saf haliyle bizler deneyimleyeceğiz demektir. O yüzden 0 derece bir yeni ay hani sıradan bir başlangıçtan çok daha güçlü olur. Çünkü hem yeni ayın zaten başlatıcısı bir enerji var, hem de 0 derece hani ilk adım vurgusu devrede olacak. Yani bu hayatımızda daha önce hiç açmadığımız bir defteri açmak gibi düşünülebilir. Bu yeni ayın en dikkat çekici tarafı aslında Uranüs'le olan sert açısı olacak. Uranüs biliyorsunuz değişimi, sürprizleri, beklenmedik olayları getiren bir gezegen. Sert etkisiyle beraber bizi konfor alanımızdan çıkartacak, harekete zorlayacak bir yeni ay. Başak Burcu'nun bu düzen kuran, toparlayan enerjisiyle Uranüs'ün ani değişim isteyen enerjisi biraz çatışacak. Tabii ki bu da demek oluyor ki hayatımızda gerçekten kurmaya çalıştığımız sistemler aniden yön değiştirebilir. Sürpriz gelişmeler, beklenmedik başlangıçlar bu dönem gündeme gelebilir. Bu yeni ay önümüzdeki Eylül'de yaşayacağımız tutulmaların ilk işareti olacak. Bu kadar önemli. Attığımız adımlar tutulmalarla birlikte çok daha görünür ve kalıcı hale gelebilir. Şimdi Başak Burcu'nda gerçekleşecek bu yeni ay aslında sıradan bir yeni ay değil. Gökyüzü bize daha çok böyle büyük bir sürecin kapısını aralayacak. Özellikle de haritanızda Başak, Balık, İkizler ve Yay burçlarında göstergeleriniz varsa o konularla ilgili olabilir ve Eylül ayındaki tutulmalardan da çok fazla etki alabilirsiniz. Çünkü bu yeni ay dediğim gibi hani Eylül ayında yaşayacağımız tutulmaların başlangıcı niteliğinde olacak. Yani önümüzdeki aylarda hayatımıza yön verecek temaların tohumları tam da bu yeni ayla beraber atılacak. Başak Burcu doğası gereği tabii ki çok analiz eden, düzenleyen, detaylarla ilgilenen, faydalı olanı öne çıkartan demektir. Demek ki hayatımızda yeni bir düzen isteyeceğiz. Tabii 11. evde bir yeni ay olduğu için arkadaşlık ilişkilerinde kimi hayatınızda kalacak, kimi hayatınızdan çıkacak, kiminle yol ayrımına gireceksiniz, bunlar çok daha net olabilir. Sosyal çevrenizde daha seçici olabilirsiniz. Hani böyle kalabalıklardan ziyade gerçekten size fayda sağlayan, destek veren kişilerle ilişkiler kurmak isteyebilirsiniz. Biraz sadeleşme dönemine gidiyoruz. Gelecek planlarınız, hedefleriniz, projelerinizde bir sistem kurma ihtiyacınız artabilir. Hayalleriniz somut adımlara dönüşmek için aslında plan yapma zamanının geldiğini bu yeni ay ile beraber hissedebiliriz. Topluluklar, dernekler, ekip çalışmaları gibi alanlarda yeni başlangıçlar olabilir. Başak enerjisiyle burada daha verimli, daha pratik, daha gerçekçi bir düzen de kurulabilir. Ve tabii ki Uranüs'ün etkisiyle bu yeni ayda aslında sosyal çevrede ya da planlarda ani değişimler ya da sürpriz gelişmeler olabilir. Arkadaşlıklarda beklenmedik kopuşlar, aniden gelişen yeni tanışıklıklar da olabilir. Hedeflerinizde ani yön değişimleri de gündeme gelebilir. Şimdi bu yeni ay yalnızca yeni başlangıçları değil, aynı zamanda geçmişten gelen karmaları, alışkanlıkları ve bırakmamız gereken yükleri de gündeme taşıyor. Yani her zaman bildiğimiz yoldan gidemeyiz bu yeni ayla birlikte. Bunu öğreneceğiz. Her şeyi kontrol edemeyiz. Çünkü Güney Ay düğüm Başak Burcu'nda bu yeni ay döneminde. Güney Ay düğüm vurgusuyla birlikte hayatımızda artık gerçekten işlevini yitirmiş, fazlalık olan şeyleri, kişileri geride bırakma zamanı geliyor. Ki bu yeni ay 21 Eylül'deki güneş tutulmasını başlatan bir yeni ay olacak. O yüzden bir arınma, temizlik ve istediğimiz bir düzene geçmek için gerçekten harekete geçiren, ani kararlar aldıran bir yeni ay olacak gibi duruyor. Yeni ayın yöneticisi Merkür 11. evde olduğu için bu yeni ayın sadece bir yeni başlangıç değil, kolektif hareketler, gruplar, sosyal ağlar üzerinden de alınacak kararların ön plana çıkacağını gösteriyor. Bu toplumun
grubun ortak vizyonuna dair fikirlerin daha çok konuşulacağını, iletişimin çok daha fazla belki güçleneceğini, insanların birlikte belki üretmeye odaklanacağı bir süreçte olabilir. Aslan burcunda olduğu için burada sahneye çıkmak, liderlik, dikkat çekmek enerjisi de var. Liderler, politikalar, siyaset tabii ki daha yoğun öne çıkıyor. Şimdi Merkür ile Mars arası uyumlu. Mars terazide 12. evde, normalde bu konum perde arkasındaki bazı hazırlıkları, gizli saklı konuları, kulisleri anlatır. Fakat Mars'ın Merkür'le güzel açısı aslında bu perde arkası hazırlıkların daha artık kolektif alana yansıması anlamına da gelebilir. Yani bir süredir böyle kapalı kapılar ardında konuşulan şeylerin, gizli saklı kalan konuların topluluklar, gruplar üzerinde etkisi daha görünür olabilir. Uranüs 7. evden açı yapıyor. Sosyal çevre, ilişkilerde ani değişiklikleri getirir. Ortaklıklar, anlaşmalar, evlilikler, ikili ilişkiler değişebilir. Sosyal çevrede ani kopuşlar veya böyle şaşırtıcı yeni bağlantılar da ortaya tabii ki çıkabilir. Şimdi bu yeni ayın sizler için burçlar üzerindeki etkilerini anlatacağım. Koçlarla başlayacağım ama her zaman öngörüler yükselen burca göre yapılır. Bunu da lütfen unutmayın, ama yükselen burcunuzu bilmiyorsanız da güneş burcunuza göre dinleyebilirsiniz. Koç ve yükselen koçlar, Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan 0 derecede gerçekleşecek olan yeni ay sizin 6. evinizde olacak. Şimdi bu sıralar olanlara çok dikkat edin. Çünkü Eylül ayının gündemlerini bu yeni ay şekillendirecek. Yani bunlar evet çok genel etkilerdir, ana başlıklardır. Böyle düşünebilirsiniz. Fakat şahsi haritanıza göre başka etkiler de mutlaka alırsınız. 6. ev gündelik düzeniniz, iş hayatınız, sağlığınız, ev hayvanlarınızla alakalı. Yani demek ki bunlarla ilgili yeni bir dönem var. Çalışma şekliniz, iş ortamınızda ya da günlük alışkanlıklarınızda bazı değişiklikler yapma zamanı gelmiş de olabilir. Sağlıkla ilgili konular çok fazla ön plana çıkabilir. Yani kendinize daha iyi bakmak, bedeninizi güçlendirmek için yeni bir rutin de oluşturabilirsiniz. Bu yeni ay aslında hayatınızı daha böyle sağlıklı, daha böyle düzenli, verimli bir sisteme geçmeniz için destekliyor olacak. Şimdi bu yeni ayla aslında önemli olan değişime açık olmak ve hayatı gerçekten sadeleştirerek yeni bir düzene adım atmak. Umarım sizin için çok güzellikler getirir, yeni başlangıçlar getirir. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeni ayın hepimize şifa ve yenilik getirmesini umuyorum. Şimdilik hoşça kalın. Boğa ve yükselen boğalar, bu yeni ay sizin 5. evinizde gerçekleşiyor. Bu sıralar olanlara çok dikkat edin. Çünkü Eylül ayının gündemleri aslında bu yeni ayla beraber şekillenecek gibi duruyor. Şimdi bunlar çok genel etkilerdir. Ana başlıklar gibi düşünebilirsiniz. Şahsi haritanıza göre elbette başka etkiler de alırsınız. Şimdi aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular, yaratıcılık alanlarınız ve keyif aldığınız uğraşılarınız varsa bunların üzerinden böyle yeni başlangıçlar olabilir. Bu süreçte yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Mevcut ilişkinizde farklı bir dönem başlayabilir ya da yaratıcılığınızı daha fazla ortaya koyabilirsiniz. Uranüs etkisi çok fazla olacak. Tabii ki bu da para ve kazançlarınızla alakalı beklenmedik gelişmeler gündeme getirebilir. Hayatınızda ani aşk gelişmeleri, sürpriz ilişkiler ya da hobilerle ilgili beklenmedik adımlar gündeme gelebilir. Bu yeni ay size aslında kalbinizin sesinizi dinlemeniz için, ani ve beklenmedik durumlara açık olmanız için uyarıyor. Bu yeni ayla aslında önemli olan da biraz değişime açık olmak, hayatı biraz daha böyle sadeleştirerek yeni bir düzene adım atmak. Umarım güzel başlangıçlar sizler de yapabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeni ayın hepimize şifa ve yenilik getirmesini umuyorum. Şimdilik hoşça kalın. İkizler ve yükselen ikizler, Başak yeni ayı sizin 4. evinizde gerçekleşiyor. Şimdi bu sıralar olanlara lütfen çok dikkat edin. Bunu her burçta söylüyorum. Eylül ayının gündemleri bu yeni ayla beraber şekillenecek. Şimdi bunlar çok genel etkiler, ana başlıklar gibi düşünebilirsiniz. Sizin şahsi haritanıza göre de başka etkiler de mutlaka alırsınız. Şimdi ev, aile, kökler ve yaşam düzeninizle alakalı önemli bir döneme giriyorsunuz. Yeni bir eve taşınmak, aile içi ilişkilerde düzen kurmak ya da evinizde bazı yenilikler yapma dönemine girebilirsiniz. Uranüs'ün sizin burcunuzda olması ve sert açı yapması kendinize daha özgür ifade etme isteği doğacaktır. Yani yeni ay size aslında temellerinizi sağlamlaştırmanız, huzurunuza hizmet etmeyen düzenleri tamamen ortadan kaldırmanız için destek verecek. Bu yeni ayla aslında önemli olan bazı değişimlere açık olmak, hayatı biraz daha sadeleştirmek, yeni bir düzene de bu anlamda adım atmak. Umarım sizin için de çok güzel başlangıçlar olur. Kanala abone olmayı unutmayın, videoyu da beğenmeyi unutmayın.
Yeni ayın hepimize şifa ve yenilik getirmesini umuyorum. Şimdilik hoşça kalın. Yengeç ve yükselen yengeçler, bu yeni ay sizin 3. evinizde gerçekleşiyor. Şimdi bu sıralar olanlara biraz daha fazla dikkat edin bence. Çünkü Eylül ayındaki gündemlerin bu yeni ayla şekilleneceğini görebilirsiniz. Bunlar çok genel etkilerdir, ana başlıklardır. Sizin şahsi haritanıza göre tabii ki farklı farklı etkiler de mutlaka alırsınız. Şimdi yakın çevreniz, kardeşler, komşular, kısa yolculuklar ve eğitimler gibi bir alanda gerçekleşecek. Demek ki bunlarla alakalı bir yeni dönem var. Kendinizi ifade etme şekliniz değişebilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Çevrenizle iletişiminiz düzenlenebilir. Uranüs etkisiyle bilinçaltınızı hareketlendirdiği için geçmişle ilgili bazı korkularınız varsa bu konular açığa çıkabilir. Belki de uzun zamandır bastırdığınız bazı şeyler var. Sizi bu yeni ay bazı kararlar almaya zorlayabilir. Bu yeni ayla aslında önemli olan değişime açık olmak, hayatı sadeleştirerek yeni bir düzene adım atmak. Umarım güzel başlangıçlar sizler de yapabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeni ayın hepimize şifa ve yenilikler getirmesini umuyorum. Şimdilik hoşça kalın. Aslan ve yükselen aslanlar, bu yeni ay sizin haritanızda 2. evde gerçekleşiyor. Şimdi bu sıralar olanlara lütfen dikkat edin. Eylül ayının gündemlerini bu yeni ayla beraber şekillendiğini görebilirsiniz. Bunlar çok genel etkilerdir. Ana başlıklar gibi düşünün. Sizin şahsi haritanıza göre bu yeni ayın temasına göre farklı farklı etkiler de mutlaka alırsınız. Şimdi para, maddi güvence, kaynaklar ve kendi değerinizi ortaya koyduğunuz alanlarda yepyeni bir dönem açılıyor. Uzun süredir düşündüğünüz ama bir türlü böyle adım atamadığınız bir gelir modeli varsa bu gündeme tekrar gelebilir. Yeteneğinizi somut bir şeye dönüştürmek isteyebilirsiniz ve bundan da kazanç sağlayabilmek için güçlü bir dönemdesiniz. Ayrıca kendi öz değer algınızı gözden geçiriyorsunuz. İşte ne kadar değerliyim, bu hayatta kendime nasıl daha sağlam bir temel kurabilirim gibi soruları öne çıkartabilirsiniz. Uranüs ikizlerden tam olarak 11. evinizden açı yapacak. Yani sosyal çevre, arkadaş grupları ve projeler üzerinden böyle sürpriz gelişmeler tabii ki olabilir. Belki arkadaş çevrenizden bir iş fırsatı çıkar. Belki de planlarınızda işte beklenmedik bir şekilde değişikliği olabilir. Gelecek hedeflerinizle ilgili ani yön değişimleri gündeme gelebilir. Bu yeni ay size değerinizle uyumlu çevrelerde olmanız konusunda ciddi mesajlar taşıyor olacak. Bu yeni ayla aslında önemli olan biraz daha böyle değişime açık olmak, hayatı biraz daha sadeleştirerek yeni bir düzene geçiş yapmak olacak. Umarım sizin için de güzel başlangıçlar olur. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yeni ayın hepimize şifa ve yenilik getirmesini umuyorum. Şimdilik hoşça kalın. Başak ve yükselen Başaklar, yeni ay tam sizin burcunuzda ve 1. evinizde gerçekleşiyor. Şimdi bu sizin için çok güçlü bir yeniden doğuş zamanı. Bu sıralar olanlara lütfen dikkat edin. Çünkü Eylül ayının gündemleri tam olarak bu yeni ayla beraber şekillenecek. Bunlar genel etkilerdir. Ana başlıklar gibi düşünün. Şahsi haritanıza göre tabii ki başka etkiler de mutlaka alırsınız. Şimdi kendinizi, duruşunuzu, görünüşünüzü ve yaşam tarzınızı değiştirmek için aslında yeni bir sayfa açıyorsunuz. 0 derecede olduğu için bu enerji çok saf ve güçlü. Sizin için hayatta hani reset tuşuna basmak gibi düşünün. Sağlığınız, ilişkileriniz, kimliğiniz hepsi yeniden şekillenebilir. Uranüs ikizlerden tam da 10. evinizden bir kare yapacak. Yani sert açı yapacak. Bu da kariyer, toplum önündeki duruşunuz ve hedefler üzerinden ani gelişmelere işaret ediyor. Siz kendi hayatınızda böyle yeniliklerden, işte işiniz ya da kariyer yolculuğunuzdaki sürprizlerden bir ani beklenmedik şeyler alabilirsiniz. Belki bir yön değişimi yapabilirsiniz. Bu yeni ay size aslında kendini yeniden tanımla ve bunu iş hayatına da yansıt diyor olabilir. Bu yeni ayla aslında önemli olan biraz daha böyle değişime açık olmak, hayatı daha sadeleştirerek yaşamak olacak. Umarım sizler de güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın ve videoları beğenmeyi de unutmayın. Yeni ayın hepimize şifa ve yenilikler getirmesini umuyorum. Şimdilik hoşça kalın. Terazi ve yükselen teraziler, bu yeni ay sizin 12. evinizde meydana geliyor. Şimdi bu sıralar olanlara lütfen dikkat edin. Çünkü Eylül ayının gündemleri bu yeni ayla beraber şekilleniyor. Şimdi bunlar çok genel etkilerdir. Ana başlıklar gibi düşünebilirsiniz. Şahsi haritanıza göre başka etkiler de mutlaka alırsınız kendi haritanıza göre. Şimdi iç dünyanız, bilinçaltınız, ruhsal konular, geri planda yürüyen işler daha çok öne çıkıyor. Bu dönem biraz böyle içsel bir kapanış, bir arınma, bırakma dönemi olabilir. Bitirmek istediğiniz alışkanlıklar, zihinsel yükler ya da sizi yoran konularla vedalaşabilirsiniz. Başak enerjisi ruhsal hayatınızı sadeleştirmeyi ve şifalandırmayı aslında destekliyor. Şimdi Uranüs ikizlerden tam da 9. evinizden böyle sert bir açı yapacak. İnançlarınız, yaşam felsefeniz, hayata bakış açınız, yurt dışı bağlantılı işler, eğitimler, seyahatler gibi konularda sürpriz gelişmeler olabilir.
olabilir, bir yolculuk planı değişebilir, yeni bir eğitimi gündeme gelebilir ya da hayat görüşünüzü değiştiren beklenmedik bir olayla da karşılaşabilirsiniz. Bu yeni ay size içsel yüklerinizi bırakmanız ya da yeni bir vizyon yaratmanız açısından ciddi destekler veriyor olacak. Bu yeni ayla aslında önemli olan değişime açık olmak, hayatı sadeleştirmek, bunun için yeni bir düzene geçmek olacaktır. Umarım sizin için de güzel başlangıçlar olur bu yeni ayla beraber. Kanala abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın ve yeni ayın hepimize şifa ve yenilikler getirmesini umuyorum. Şimdilik hoşçakalın. Akrep ve yükselen akrepler Başak Burcu'ndaki yeni ay sizin 11. evinizde gerçekleşiyor. Aslında yeni ayla benzer etkiler alacaksınız. Bu sıralar olanlara lütfen dikkat edin. Eylül ayının gündemleri bu yeni ayla beraber şekillenecek. Şimdi bunlar çok genel etkilerdir. Ana başlıklar gibi düşünün. Şahsi haritanıza göre mutlaka başka etkiler de alacaksınızdır. Şimdi 11. ev tabii ki sosyal çevreniz, arkadaşlıklar, gruplar, geleceğe dair projeler ön planda demektir. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz, farklı bir gruba katılabilirsiniz veya uzun süredir hayalini kurduğunuz aslında bir projeye de adım da atabilirsiniz. Gelecek planlarınızda yepyeni bir vizyon ortaya çıkıyor. Başak enerjisiyle daha somut, böyle daha planlı ve faydalı bir vizyon kurmanız da mümkün olacaktır. Uranüs ikizlerden 8. evinizden sert açı yapacak. Bu da finansal ortaklıklar, borçlar, krediler, miras ya da yakın ilişkilerdeki bağlar üzerinden sürpriz gelişmeler olabileceğini gösteriyor. Belki arkadaş çevrenizde bir ortaklık doğacak. Belki de işlerinizde böyle güven temaları gündeme gelecek. Bu yeni ay aslında size gelecek vizyonunuzu, ilişkiler ve paylaşımlar üzerinden yeniden kurun mesajını veriyor olacak. Buralara bir iyice bakın derim. Bu yeni ayla aslında önemli olan değişime biraz daha açık olmak, hayatı daha sadeleştirerek yepyeni bir düzene geçmek olacak. Umarım başlangıçlar sizin için de güzel olur. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni ayın hepimize gerçekten böyle önce şifa, sonra güzel bir yenilik getirmesini umuyorum. Şimdilik hoşçakalın. Yay ve yükselen yaylar, yeni ay sizin 10. evinizde gerçekleşiyor. Şimdi bu sıralar olanlara lütfen dikkat edin. Özellikle sizi de etkileyecektir. Eylül ayındaki gündemler şekilleniyor bu yeni ayla beraber. Bunlar tabii ki genel etkiler, ana başlıklar gibi düşünebiliriz ama şahsi haritanıza göre farklı etkiler de mutlaka alırsınız. Şimdi bu kariyeriniz, toplum önündeki duruşunuz, hedefleriniz ve statünüzle ilgili daha güçlü çalışabilecek, yeni başlangıçlar yapabileceğiniz, iş hayatınızda yeni fırsatlar doğurabilecek, görünürlüğünüzü artırabilecek bir yeni ay. Uzun vadeli hedeflerinizi yeniden tanımlayabileceğiniz bir dönem. Başak'ın böyle analitik ve düzenleyici enerjisiyle kariyerinizi daha sağlam temellere oturtabilirsiniz demektir. Uranüs'ten de sert bir etkileşim alıyor aslında. 7. evinizden demek ki ikili ilişkiler, ortaklıklar, danışmanlıklar, evliliklerle ilgili alanlardan hani sürpriz gelişmeler olabilir. Partnerinizin hayatındaki ani değişiklikler sizin kariyerinizde etkileyebilir ya da iş ortaklıklarınız yön değiştirebilir. Bu yeni ay size kariyer hedeflerini kurarken ilişkileri dengede tutmayı unutma diyor. Bu yeni ay aslında önemli çünkü değişime açık olmamız gerekiyor ve hayatı da sadeleştirdiğimiz bir yerden devam etmemiz gerekiyor. Umarım sizler de çok güzel başlangıçlar yaparsınız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni ayın hepimize şifa ve yenilik getirmesini umuyorum. Şimdilik hoşçakalın. Oğlak ve yükselen oğlaklar, Başak Burcu'nda yaşayacağımız yeni ay sizin 9. evinizde gerçekleşecek. Şimdi bu sıralar olanlara dikkat edin. Çünkü Eylül ayının gündemleri tam da bu yeni ayla beraber şekillenecek. Şimdi bunlar çok genel etkilerdir, ana başlıklar gibi düşünebilirsiniz. Şahsi haritanıza göre farklı noktalara teması sonucunda başka etkiler de alabilirsiniz. Şimdi 9. ev dediğimizde uzak yolculuklar, yurt dışı bağlantılar, yüksek eğitimler, hukuki süreçler ve inanç sisteminizle ilgili bu alanlarda yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Yeni bir eğitime adım atabilirsiniz. Akademik ya da hukuki bir konu vardır. Bunlarla alakalı bir karar alınabilir ya da hayat görüşünüzü değiştiren bir sürece de girebilirsiniz. Buna sosyal medyayı da dahil edebiliriz. Bu dönem size bakış açınızı genişletmek, ufkunuzu yenilemek açısından güzel destekler verecek. Uranüs'ün tabii ki 6. evinizden açı yapması hani günlük hayatınız, iş ortamınız ve sağlığınız üzerinde beklenmedik gelişmeler size getirebilir. İş düzeninizde ani değişiklikler yapabilirsiniz, başka sorumluluklar alabilirsiniz, sürpriz görevler veya sağlığınızla alakalı hızlı farkındalıklar da gündeme gelebilir. Hayata bakışınızı değiştirirken günlük düzeninizi yeniden yapılandırmanız da gerekebilir. Şimdi bu yeni ayla aslında önemli olan değişime açık olmak, yani hayatı sadeleştirerek yeni bir düzene adım atmak olacaktır. Umarım sizin için de çok güzel başlangıçlar olur. Kanala abone olmayı unutmayın.
unutmayın. Bir videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Yeni ayın hepimize şifa ve yenilik getirmesini umuyorum. Şimdilik hoşça kalın. Kova ve yükselen kovalar. Bu yeni ay sizin 8. evinizde gerçekleşecek. Şimdi bu sıralar olanlara çok dikkat edin çünkü Eylül ayının gündemleri tam da bu yeni ayla beraber şekillenecek. Bunlar çok genel etkilerdir. Ana başlıklar gibi düşünebilirsiniz. Sizin şahsi haritanıza göre farklı noktalara da temas edebilir. Başka etkiler de alabilirsiniz demektir bu. Şimdi baktığımızda 8. ev tabii ki ortaklıklar, finanslar, işte borçlar, krediler, miraslar, paylaşımlı paralar, aynı zamanda dönüşüm süreçleriyle alakalı. Bu yeni ay maddi ya da duygusal anlamda sizi dönüştüren konularda yeni bir dönemi başlatabilir. Ortaklı finansal bir konu gündeme gelebilir. Miras veya yatırım kararları alınabilir. Aynı zamanda derin ilişkilerde güven ve bağlılık ve paylaşım temaları tabii ki öne çıkabilir. Uranüs'ün ikizlerden tam da 5. evinizden açı yapıyor olması aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konularda ya da yaratıcı bazı projelerde, sahne sanatlarıyla alakalı konularda sürpriz gelişmeler getirebilir. Ani bir aşk, çocukla ilgili yeni bir gündem ya da belki hobileriniz üzerinden bir dönüşüm de yaşayabilirsiniz. Bu yeni ay size paylaşım dengenizi lütfen gözden geçirin gibi bir mesaj veriyor. Güvenmediğiniz yapıları da bırakmanız gerekiyor aslında. Bu yeni ayla aslında en önemli olan şey değişime açık olmak. Hayatı sadeleştirmek, sade bir düzene geçmek. Umarım güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Ani gelecek çünkü başlangıçlar. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yeni ayın hepimize şifa ve yenilik getirmesini umuyorum. Şimdilik hoşçakalın. Ve son olarak balık ve yükselen balıklar. Başak yeni ayı sizin için önemli çünkü 7. evinizde gerçekleşecek. Bu sıralar olanlar sizin için çok önemli çünkü Eylül ayının gündemleri bu yeni ayla beraber şekillenecek. Bunlar çok genel etkilerdir. Ana başlıklar gibi düşünebilirsiniz. Sizin şahsi haritanıza göre başka etkiler de mutlaka alırsınız tabii ki. Şimdi ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, ikili bağlar alanında yeni başlangıçlar var. Partnerinizle ilişkinizde yeni bir sayfa açılabilir, bir ortaklık doğabilir ya da hayatınıza yeni bir insan girebilir. Bu süreçte ilişkileri dengede tutmak, uyum ve fayda üzerine odaklanmak önemli olacaktır. Başak'ın o düzenleyici enerjisi ilişkilerde netlik ve sağlıklı sınırlar kurma ihtiyacını aslında ortaya çıkartacak. Uranüs ikizlerden 4. evinizden sert bir açı yapıyor. Demek ki ev, aile ve köklerle ilgili alandan gelen sürpriz bazı gelişmeler ilişkilerinizi etkileyebilir. Belki ev düzeniniz değişebilir, ailevi bir konu ilişkinize yansıyabilir ya da partnerinizle birlikte yaşam alanında ani kararlar da alabilirsiniz. Bu yeni ay size ilişkilerde yeni bir denge kurarken ailevi ve ev temalarında göz ardı etmemeniz gerektiğini gösteriyor. Bu yeni ayla aslında en önemli olan şey değişime açık olmak. Hayatı biraz daha sade bir yerden yaşamak için adım atmak olacaktır. Umarım güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Yeni ayında hepimize şifa ve yenilik getirmesini umuyorum. Şimdilik hoşça kalın.